Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Dünkü videoya yaptığınız yorumlara geri dönüş yapamadım bu malum rahatsızlığımdan dolayı. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir miktar soru da birikti, soruların da farkındayım. Yorumları düzenli okumaya çalışıyorum. O soruları da önümüzdeki günlerde mutlaka cevaplamaya çalışacağım. Şimdi hızlıca bir emtialara bakalım. FED faiz kararı öncesinde es geçmiş olmayalım. Dün ne demiştik? 23.16-23.11 destek bölgemizden bahsetmiştik. Geçmişte bunun altına bir sarkma yaşadık fakat aşağıda 22.76'dan destek bularak çok sert bir alım görmüştük. Dolayısıyla benzer bir şey olmazsa burada satışlar derinleşir ve aşağıda 22.60-22.50'lere doğru düşüşler devam edebilir demiştik. Hatta buradan FED kararı ile birlikte 20 dolar destek seviyesine doğru aynı zamanda psikolojik desteğine doğru geri çekilmeler de yaşanabilir dedik. Fakat şu bir önceki dip bölgesinde olan hareketin hemen hemen aynısını burada tekrar alımlarla, güçlü alımlarla geldiğini gördük. Dolayısıyla gümüşten baktığımız zaman bu akşamın verisi için, FED faiz kararı için ve Powell'ın konuşması burada çok önemli olacak. Bu süreçte bir belirsizliğin, kararsızlığın devam ettiğini görebiliyoruz. Aşağıda 22.50 bizim ilk önemli destek bölgemiz olacak. Yukarıda da 24.54. Yani burada 2 dolarlık bir alan içine sıkışmış durumda. Bunun kırılımına göre de gümüş yönünü tayin edecektir. Yalnız şöyle haftalık grafiklerden baktığımız zaman gümüşe, bu kısa vadeli grafiklerde gördüğümüz 20 dolar seviyesi, burada da 22.51-21.85 destek bölgesini karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla bu 20 dolarlardan bir destek alıp dönecek olursa da şu son yükselişin Fibonacci %38.2 düzeltmesini de yapıp tekrar yükselişe döndüğü bir süreci de takip edebiliriz. Dolayısıyla uzun zamandır hep bahsettiğim bu veri zamanlarında, özellikle faiz açıklanacağı dönemlerde traderların piyasadan bir miktar uzak durması, orta uzun vadeli yatırımcının da veri geldikten sonra piyasanın ne yöne hareket ettiğini görüp, hatta belki bir sonraki gün, iki sonraki günü bekleyip piyasanın bir netleşmesini, oturmasını beklemek çok daha sağlıklı olacak. Henüz gümüşün yönünün netleştiğini söyleyemiyoruz. Yatay banttaki hareketleri takip ediyoruz. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında da şu kama formasyonumuzun başlangıç bölgesi destek olarak önemli olacak dedik. 1901-1896 desteğini takip edecektik. Satışlar buraya kadar derinleşip bakın tam bu bölgeden tekrar alıma geçtiğini gördük. Bu satışlar gelmeden önce de takip ettiğimiz destek bölgemiz 1919-1911 bölgesiydi. Tekrar bu bölgenin üstüne atmış durumdayız. Dolayısıyla ons altından da baktığımız zaman akşamki veri için yatay bantta kararsız bir süreç takip ediyoruz. Yukarıda 1949 kırılıp yükselişe mi geçeceğiz yoksa aşağıda öncelikle 1901-1896 desteğini kırıp arkasından da bakın şu konsolidasyon alanı önemli olacak. Dolayısıyla 1870'lere kadar sarkan bir satış mı takip edeceğiz? FED faiz kararı ile birlikte bu hareketler netleşecektir. Bunun da bir gene haftalık grafiğinden de bakmak istiyorum. Burada da bakın şu son yükselişin ilk düzeltme seviyesi aşağıda 1833-1812 bölgesinde. Dolayısıyla bu 1800'lere doğru satışlar şu son yükselişin bir düzeltmesi olacak ve son derece de sağlıklı hareketler olacaktır. Ancak halen önemli gördüğümüz direnç bölgesinin 1916'nın üstünde de fiyatlamaya devam ediyor. Bu bir fake kırılım mı olacak yoksa buradan yükselişe devam mı edeceğiz? Bu akşamki veriler aslında bunu netleştirebilir. FED faiz kararını yakından takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da aslında şöyle saatlik grafiklerden bakalım buna. Altın gümüş rasyosunda da şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 84.10 kırılmadığı sürece altın ve gümüşte net bir düzeltme sürecinden, aşağıda da 80 kırılmadığı sürece gene altın ve gümüşte yükselişlerin başladığını söyleyemeyeceğimiz bir süreci takip ediyoruz. Burada da bu yatay banttaki hareketin kırılımı belirleyici olacaktır. Buradan şimdi hızlıca bir platine bakalım. Platinde 1000 dolar seviyesini takip ediyorduk. Bunun altında 990 seviyesine kadar bir satış geldi. Şurada bir ara destek bölgemiz vardı. 995-991
olan bir aralığı bunun altına sarksak da 990'dan alıcılarla karşılaştık ve tekrar 1000 dolar üstünde seyrediyoruz. Ancak bakın gene satışların derinleşmeye başladığını görüyoruz burada. Burada bizim için esas belirleyici olan ilk ara destek 980-975. Bunun da altında çok önemli olacak destek bölgemiz 973-951 bölgesi. Geniş bir alan. Ancak buna da gene haftalık grafiklerden baktığımız zaman 973-955 bölgesi burada da karşımıza çıkıyor. Bu bölgeye kadar olan satışları da bir düzeltme olarak takip edeceğiz. Bu bölge aynı zamanda bakın şu düşüşteki 4. dalganın direnç bölgesi. Bu bölge kırıldıktan sonra destek olarak çalışmıştı. Şu an tekrar dönüp bir destek olarak çalıştırması son derece sağlıklı bir hareket olacaktır. Ancak tabi burada 955 altı kapanışlarda bir miktar sıkıntı yaratabilir. Buradan Palladium'a geçelim. Palladium'u da gene aslında öncelikle bir saatlik grafiklerden bakalım. Burada da uzun zamandır takip ettiğimiz destek bölgemiz 1684-1660 bölgesiydi. Bunun altında hareketler gördük. Hatta şu destek bölgesi bakın 1636-1615 testere hareketi olur mu dedik. Bu hareketi de yaptı. Fakat sonrasında buradan gelen tekrar bir tepki oldu. Bu da bakın gene 1684-1660 bölgesini direnç olarak çalıştırmış durumda. Şu son düşüşle birlikte aslında aşağıdaki önemli seviyemizi güncellememiz gerekiyor. 1590'a kadar burada satışlar normal karşılanır. Yukarıda da gene bakın şu yükselişle güncellememizi yapmamız lazım. 1672. Şu yatay bandın kırılımına göre de Palladium yönünü tayin edecektir. Yalnız burada aşağıda öncelikle ilk destek bölgemiz 1556-1538 önemli olacak. 1500 kırılacak olursa da burada satışların son derece sertleştiğini görebiliriz. Aman dikkat diyelim Palladium için. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara da geçelim. Gram gümüşte şu yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 14.80, aşağıda 13.98. Destek direnç bölgelerinin kırılımına göre burada da yön tayin edeceğiz. Bu kırılımları da bize gösterecek olan onslardaki hareketler olacaktır. Dolar Türk Lirası 18.80 üstüne yerleşmiş durumda. Ancak tabi oradaki hareketler sürekli baskılanıyor. Kontrol kaybedilir mi veya beklenmedik bir seçim öncesinde baskılama olur mu? Çok belirsiz olduğu için mümkün olduğunca onslara odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Ancak tabi takibi de bırakmayalım Dolar Türk Lirası'nı. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da gene şu kama formasyonunun destek bölgesi ons altındaki gibi önemli olacak demiştik. 1148, 1146 bu bölgeye ulaşamadan burada tekrar bir tepki alıp şu yukarıda takip ettiğimiz destek bölgesi 1161, 1158, 1158 üstünde kaldığı sürece tekrar şu yatay bandı fiyatlıyor diyeceğiz ve yukarıda 1178'in kırılma ihtimali gündemde olacak. Ancak aşağıda 1158'in altında hareketler görecek olursak da bu sefer aşağıda 1148, 1143 diyelim buna, bakın şu fitil boylarını da alalım. 1143'ün kırılma ihtimali gündeme gelir. Gene buradaki satışların ne kadar derinleşeceğini onslardan yakından takip etmemiz gerekecek. Evet, emtialar içinde bugünlük bu kadar diyelim. FED faiz kararından önce bir endekslere de bakmak istiyorum. Orada çok önemli 2 tane de soru var. Onlara da bir cevap vermek istiyorum. Ancak önceliğinde biraz bir dinlenip tekrar devam edeceğim. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.